Merhaba dostlar. Bugün bir sensör programına daha başlıyoruz. Karşı tarafta güzel bir arkadaşımız var. Bazı soruları varmış bize yönlendirecek. Biz de dilimizin döndüğü kadar sizin sorular hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Buyur Mesut, seni dinliyorum. Günaydın ustacığım, nasılsın? Günaydın, günaydın kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Her şey çok güzel. Aklımda bin bir türlü sorular. Hazır mısın ustacığım? Lütfen. Benim aslında konu olarak bugün özellikle girmek istediğim konu olarak hastalıklar konusu. İnsan bedeninde işte oluşan hastalıklar. Yani bizim konuşacağımız grip değil, yani ağır hastalıklar, yer eden ve yıllarca kalan hastalıklarla ilgili. Çünkü grip geçer. Ufak tefek şeyler zaten geçici oluyor. Öncelikle asıl sorun şu usta. Hastalıklar insan bedeninde nasıl oluşur? Hastalıklar eee, genellikle kişinin ya çocukluğundan ya da ileriki yaşlarda yaşadığı travmalardan, baskılardan, hastalığın şekline göre ya da modeline göre mi diyeyim artık, bu değişir tabii. Genellikle bilinç altından astral bedende başlayarak ortaya çıkar. E, Astral bedende, yani ruhsal astral beden dediğimiz o Evet, oluyor, doğru mu? doğrudur. O, za- o zaman fiziksel bedenden önce hastalıklar ruhsal bedende mi oluşuyor? Tabii ki. Bu hastalıkların %99'u duygusaldır. Yaşadığınız travmalar, Hmm. yaşadığınız baskılar, hayatınızda geçen herhangi bir olayı unutamayıp içinize attığınız için, bunu konuşamadığınız için ya da söyleyemediğiniz için ya da onu unutamadığınız için, içinize attığınız için bu hastalık içinizde büyümeye başlar ve o şekilde fiziksel bedene, ileri aşamada fiziksel bedene atmak başlar. Hmm. O zaman biz yani hastalık da neticede o zaman bir enerji, doğru mu? Tabii ki. Mesut, Hmm. kainattaki her şey enerji. Sadece Hmm. hastalık değil, kainattaki her şey enerji. Birisi kullanılmış kötü enerji, birisi iyi enerji, birisi güçlü enerji. Yani aklınızdan geçen her şey enerji, enerjiye bağlı. Bir Anladım. hastalık da dediğim gibi zamanında yaşadığınız bir olayı unutamayıp içinize attığınızda bu zamanla orada kötüleşiyor, çürüyor, öyle tabir etmeye çalışayım. Çürüyor ve bu size hastalık olarak geri dönüyor. Hmm. Çürümekten kast, yani enerji formu değişip bize zarar vermeye başlıyor, doğru Aynen, mu? aynen, aynen. Oradaki Hmm. Peki. Hmm. enerji biliyorsun akışkandır. Enerji akar. Hiç Evet, yerinde durmaz. evet, Ama hastalık evet. e, hareket etmediği için orada sürekli o duyguyu yaşadığı için katılaşır, maddeleşir. Maddeleştiği Ha, zaman da fiziksel bedende hastalık anladım. oluşturur. Anladım. Peki usta, biz bu astral bedende oluşan hastalığı fark edebilir miyiz? Yani bize bir türlü, tamam, fizikselde tabii ki fark ediyoruz ama bize bir türlü bir uyarı ve ikaz belirtisi olabilir mi? Yani astral bedende olan hastalığı, oluşan hastalığı fark edebilir miyiz? Aslına bakarsanız evet. Yani yapacağınız bir meditasyonla içinize geri giderek o yaşadığınız olayı tekrar üçüncü bir kişi olarak yaşayarak, onu bir şahit olarak, bir gözlemci olarak takip ederek
o hastalığı yenebilirsiniz. Bunu hissedebilirsiniz. Zaten vücut da bir enerjidir ve çalışan bir mekanizmadır. Vücut sürekli olarak size bir sinyal gönderir. Bak burada bir problemim var, bak burada bir problemim var diye. Bunu şıkralar üzerinden gönderir, hareketler üzerinden gönderir ya da o bölgede ufak tefek ağrılar oluşarak gönderir. Ama bir duygu gönderir size. Siz hazır Anladım. iseniz o duyguyu almaya ya da duymaya o zaman hissedebilir ya da görebilirsiniz. O zaman şöyle bir soru geldi aklıma. O zaman hastalık bir ikaz mıdır? Yani mevcut yaşam tarzımda iyi olmadığına bana karşı yani ne bileyim yanlış bir şey yaptım ya da yanlış bir yaşam tarzı olduğuna dair bir ikaz mıdır hastalık, Öyle de uyarı? düşünebilirsin ama önce şu, yaşadığın hiçbir şey yanlış değildir. Yani o olması gerekiyordur, yaşaman gerekiyordur ve sen onu yaşamışsındır. O yaşadığın şeyi sen bir yanlış olarak ya da farklı yönde görürsen bu sana acı verir ve sonuçta hastalık yaratır. Ama bu senin için bir deneyim olarak görürsen bu tabii ki. Tabii ki. Şimdi bazı arkadaşlar bana kızacaklar. İşte ben şunu yaşadım, bunu yaşadım veya böyle kötü bir şey yaşadım. Bu bir deneyim mi diyecekler. Ama evet. Evet arkadaşlar. Hayatınızda yaşadığınız her şey sizin için bir deneyimdir. Sizi daha Anladım. ileriye götürebilmek için bir deneyimdir. Maalesef ki onu siz yaşadınız, sıra sizdeydi, o deneyimi sizin yapmanız gerekiyordu. Onun için de böyle bir deneyim yaşadınız ya da yaşamak zorunda kaldınız. Eğer ki siz kendinizi eee, o çukura sürekli çekerseniz bu size zarar verir. O yükün altında durduğunuz sürece size zarar verir. Eee, Kolay bir şey değil yaşanan şeyler. Bunu çok kabul ederek söylüyorum. Yaşanabilecek şeyler, bazı şeyler var gerçekten çok ağır şeyler. Ama biz yaşamak için buradayız. Yani sonuç ne olursa olsun ya da ne kadar ağır olursa olsun biz yaşamak için buradayız ve yaşamak zorundayız. Yani hayat diğer bir tabirle hayat devam ediyor. Bunu değiştiremeyiz. Onun için de Anladım. olayı tamam hata yapan kişi, yanlış yapan karşı taraftaki kişi ne yaptı ise mutlaka ki tabii eee, burada bir cezasını çekecektir. Bir şekilde hüküm giyecektir, cezasını çekecektir. Diğer türlü de Yaradan'ın verdiği bir ceza var. O cezayı, yaptığı hatayı burada ödemeden gitmeyecektir. Bu durumda o zaman usta anladım. O zaman şöyle yani kaygılar, korkular, içine atmalar, üzülmeler bu hastalıkları tetikliyor Doğru, anladığım doğru. kadarıyla. Peki o zaman aynı şekilde öfke, kin, nefret o da bir şekilde negatiflik oluşturuyor mu? Yani sadece içine atma değil, geri çekilme değil. Dışa öfke, kin, nefreti koyduğum zaman bu da bu şekilde hastalık oluşturuyor mu? Tabii ki yani sonuçta bunların hepsi içeride başlıyor Mesut. Yani sen dışarıya atıyorsun, dışarıya söylüyorsun, atıyorsun ama sonuçta bunların hepsi içeride başlıyor. Ama tabii ki şu var, şu artısı var. Eğer eee, konuşursan, dışarıya atarsan, içine atmazsan bu olaydan, bu şeyden kurtulma şansın daha yüksek. Daha iyi anladım şimdi. Daha yüksek. Anladım. Öbür türlü içeri atarsan hastalık yaratabilir. Ama dışarı atarsan ondan kurtulabilirsin. Ben size çok kabadağ bir şey söyleyeceğim. Biliyorum çoğunuz bana kızacaksınız bu konuda. Ee, Yapan kişiyi, size zarar veren kişiyi ya da
eee, şahsı artık ne diyorsanız siz onun adında hakkında onu affedebilirsiniz. Yani affetmek demek o kişiyle tekrar görüşmek değil. Ama siz içinizden kişiyi affederseniz içinizdeki hastalığın büyümesini engellersiniz. İçinizdeki hastalığın çözülmesini sağlarsınız ve yok olmasına yardımcı olursunuz. Anladım usta. Yani taşımamak. Evet, Anladım. taşıdığınız Anladım. sürece, her gece rüyanıza girdiği sürece, her Evet, gün ya da her 2 güne bir bunu siz düşündüğünüz sürece, bunun üzerinde sürekli düşündüğünüz zaman bu içinizde sürekli büyüyecek kardeşim. anladım. Ve Çözü bu size zarar verecek yani. Evet, çözümsüzlük olduğu için içimizi büyütüp dediğin gibi zarar verecek. Peki usta, hastalıklar genel olarak baktığımız zaman gerçekten yani bugünkü tıp biliminde getirdiği yardımlarla tedavi edilebiliyor. Ama özellikle bir hastalık var ki o benim çok ilgimi çekmiştir. Onu ben sormak istiyorum. Bu da kanserle ilgili. Yani şimdi kanser, çünkü metastaz yapabildiği için, yani genişleyebildiği için bedende her yere tezahür edebildiği için kanser de bu şekilde mi, oluşuyor? Yani astral bedende oluşarak mı fiziksel bedene yansıyor? Evet, evet. Ee, Peki neden bu kadar agresif kanser? Ne kadar yani diğerlerinde mesela bir örneğin bir organda olan bir şey kalabiliyor ama kanser yayılma özelliği gösteriyor. Neden bu kadar agresif? Neden metastaz yapar? Ya da hangi duygu bunu daha çok etkiler kansere örneğin? Kanserin en büyük düşmanı üzüntüdür. Ee, Yardımcısı üzüntüdür. Üzülen insan, e, sürekli içe atan insan sonuçta kanser oluşur. Kanserin de en büyük düşmanı mutluluktur. Yani ben çok danışanımızda, hasta arkadaşlarımızda gördüm. Mutlu olan, sonuçta aşık olan ya da gerçekten mutluluğu, huzuru bulan kişiler çok kişi vardır ki kanseri yenmiştir. Yani kanserin en büyük dostu üzüntü, strestir. Strestir tabii. Bununla beraber üzüntüdür. Çünkü e, siz üzüldükçe pes ediyorsunuz. Şimdi Mesut olay şöyle. Bizim beden dediğimiz mekanizma o kadar e, muhteşem bir varlık ki, o kadar muhteşem yaratılmış ki senin yaşadığın her türlü duyguyu e, bu hissedebiliyor. Seninle birlikte yaşıyor. Ve sen kendini üzdüğün zaman ya da sen artık yaşamak istemediğin zaman beden otomatikman senin emirlerinle devreye giriyor. Anladım. Ve başlıyor içten bunun adı kanser olur, başka bir şey olur, herhangi bir hastalık olur. Şimdi kanser hakkında konuşuyoruz. Hı Olabilir hı. ama içten seni yemeye başlıyor. Çünkü sen pes ediyorsun. Sen yaşama hevesini kırıyorsun. Sen diyorsun ki artık ama neden yaşayacağım kardeşim ya, aman şu şöyle oldu, bu böyle oldu, bu yanlış. Ya insanlar yanlış yapmak için bu dünyadalar. Evet, Yani her anladım. insana e, evet, evet, çok güçlü travmalar yaşadığımız zamanlar oluyor. E, Ne bileyim, sevdiğimiz bizi terk ediyor ya da biz başka bir şeyler yaşıyoruz. İçimizi kaybediyoruz. Paramızı kaybediyor, evimizi, barkımızı kaybediyoruz. Yıllarca çalışmışız. Ama yok, pardon, bugün boğazımda bir gıcıklık var. Özür dilerim. Ee, Bu demek değil ki dünyanın sonu.
Yani Anladım. insan dünyaya yaşamak için geliyor. İlla son model arabası olup ya da en iyi şekilde evlerde, apartmanlarda, villalarda oturmak için değil. Ben kazandım, ben kaybettim kardeşim. Ben yedim, ben kazandım, ben hak ettim, ben kaybettim. Bunu siz kazandınız zaten. Siz emek verdiniz, siz kazandınız. Ama ola ki yaptığınız bir hata adı ne ise fark etmez. Ondan dolayı siz bunu kaybettiniz. Ee, Anladım usta. ama bununla birlikte eğer siz kendinizi dibe çekerseniz tamam bir hafta 10 gün üzülürsünüz, bir ay üzülürsünüz. Ama hayatınızın geri kalanında sürekli olarak üzülür ya da üzülmeye çalışır iseniz bu konu hakkında sürekli düşünürseniz bu sizi dibe çeker. Ve bu dönemde yaşayacağınız her şey e, içinize atacağınız her şey size hastalık ve rahatsızlık olarak geri döner. Hayattan zevk Anladım almamaya usta. başlarız. Siz mesela derseniz ben dünyadan nefret ediyorum, dünya da sizden nefret eder. Ben bu bedeni sevmiyorum derseniz beden küser. Anladım. Siz isterseniz Bu yani kendi dünyanızı cennete çevirirsiniz, isterseniz cehenneme çevirirsiniz. Ve bunun hepsi bu bedende başlar. Kendinizi rahat hissedin. Evet, bunların hepsi bir kelimeye bağlı, bir söze bağlı. Ben burada ahkam kesiyorum belki şu anda size ama gerçek bu arkadaşlar. Önce kendinizi sevmeniz gerekiyor. Yaşadığınız her şeyi bir deneyim olarak görmek, bu deneyimin doğrultusunda daha ileriye gidebilmek için çabalarsanız mutlu olursunuz. Tamam, kazandım, anladım. kaybettim, yaşadım, öldüm, kaldım. Olabilir. Bunların hepsi geçici bir süreç. Ama ben hala ayaktayım, hala dinçim, hala iyiyim ve hala bu devam edecek derseniz yarın kalkar ya da bugün kalkar tekrar Bismillah deyip yola çıkar iseniz arkadaşlar hayatınızda daha farklı, daha değişik olur. Anladım usta. Yani şimdi şunu anladım. Düşüncemizi ve davranışlarımızı değiştirdiğimizde nötralize ediyoruz. Hani iyileşmeye başlıyoruz. Peki daha uç noktaya gideceğim. Bu durumda çevremizi veya mevcut arkadaşlarımız yani bize iyi gelmeyen ya da sebep olanlar diyelim. O alanı terk ettiğimiz zaman o enerji alanında bize daha çok faydası olur mu tedavide? Şimdi şöyle bir açıklama yapayım. Bir uyuşturucu Dinliyorum. bağımlısı diyeyim. Ne kadar terapi görürse görsün, aynı bölgede kaldığı sürece bir zaman sonra uyuşturucuya tekrar girer. Anladım. Yani ne yaparsa Evet, yapsın, çevresinde gördüğü arkadaşı daha önceden onunla beraber takılmış olan arkadaşı, kullanmış arkadaş olsun, başka birisi olsun, onları gördüğü zaman o içindeki bu alışkanlık tekrar tetikler. Şimdi anladım. bunun içinde aslına bakarsan buradaki en büyük olay şudur. Farkındalığa varmak. Eğer farkındalığa varırsan hastalıktan kurtulursun. Sana sürekli bir vesvese gelir. Bizim Elementa Demon dediğimiz küçük Türkiye'deki ismi cin diye hitap ediliyor. Varlıklar senin ruhsal bedenine, astral bedenine atladığı zaman ve burada sürekli vesvese oluştururlar sana. Sen Anladım bunun usta. farkındalığına varır da eğer düşünce olarak o düşünceyi değiştirirsen birkaç seferden sonra o varlıklar seni terk ederler. Seni terk Hmm, ettikleri takdirde sen normal hayata dönersin. Tabii ki bir mekanı değiştirmek, bir yeri değiştirmek, bir bölgeyi değiştirmek çoğu konuda çok iyidir. Ama anladım. bizim insanımızda ama şu var. Biz alıştığımız ortamı ya da bölgeyi, yeri kolay kolay değiştirmeyiz.
Çünkü oraya alışmışızdır. Oradaki bakkala alışmışızdır, oradaki manava alışmışızdır. Komşumuzun agresif olduğuna alışmışızdır. Ne bileyim yandaki komşumuzun daha iyi sever, daha dostane olduğuna alışmışızdır. Hani bölgeye alıştığımız için kişilerin karakterlerine onlara nasıl davranacağımızı bildiğimizden genellikle bölgeyi terk etmeyiz. Bulunduğumuz yerden çok kolay kolay ayrılmayız. Ama tabii ki en güzeli o bölgeden ayrılıp tertemiz bir bölgede sıfırdan tekrar hayata başlamak eee, çoğumuz için çok iyi gelir. Anladım. O zaman bu durumda şu yani o çevremizin de etkisi var. Onu anladım. Birisinin çok büyük öfkesi ve negatif etkisinin de bize hastalık olarak etkisi olduğunu o şekilde anladım. Doğru mu? Dünyadaki, kainattaki her şey enerji olduğu için bir başkasının negatif enerjisini eğer siz de o an açık iseniz alma ihtimalimiz çok yüksek. Eğer soru bu Tamam. ise evet. Soru bu. Evet, evet. Peki o zaman aslında genel olarak sonuçta aklımda yoğrulan soruları cevapladın. Aşk insanı iyileştirir, güzel enerji iyileştirir. Peki o zaman merak ettiğim bir şey var. Organlarımızın da böyle ayrı ayrı bir ruhları var mı? Yani mesela kalbin veyahut da işte böbreğin, karaciğerin, işte pankreasın bunların da ruhları ayrı mı? Yani bir bütünüz ama onlar da ayrı bir organizma gibi bir organ gibi düşünebilir Şimdi miyiz? anladım sorunu, özür dilerim, sözünü kesiyorum. Tamam. Kainattaki her parçanın bir ruhu var. Kainattaki her parçanın bir ruhu var. Organlarımızın da bir ruhu var. Ama şöyle düşün. Bu bedenin sahibi sensin, efendisi sensin. Bu beden içindeki, gerçi çevren de öyle ama o şimdi başka bir konu. Senin sorduğun soruya cevap vereceğim. Ee, pardon. Ee, bu beden içindeki bütün organlar, evet hepsinin bir ruhu var ve bunların hepsi de sana bağlı. Yani diğer bir tabirle ana merkeze bağlı. Burada ana merkez sen oluyorsun. Hı hı. Onların Anlıyorum. yaşadıkları, onların yaşadıkları olaylar, düşünceler bu direkt olarak sana aktarılıyor. Hı. Olay sana aktarılıyor. Mesela bir mide kanseri, yine konuya kansere döneyim. Bir mide kanserinin %99'u üzüntüdendir. Ya da bir pankreas %99'u üzüntüden, içine attığın ya da taşıyamadığın, kaldıramadığın şeyden kaynaklanır. Ee, sen üzülmeye başlayınca otomatikmen bu bölge, sorumlu olan bölgede otomatikmen devreye giriyor ve üzülmeye başlıyor. Bu demek ki oradaki ruh mide bölgesinde ya da solar plexus bölgesindeki akran devreye giriyor ve o da seninle birlikte bu üzüntüyü algılıyor. Anladım usta. O zaman sözünü kesiyorum, özür dilerim. O zaman şöyle Estağfurullah. bir şey aklıma geliyor. O zaman ruhsal yani astral bedende oluşan bu hastalık veyahut da zihinsel problemler diyelim. e, Fiziksel hastalıklara karşın daha mı kolay tedavi edilebilir? Yani fiziğe yansımadan, organlara yansımadan daha mı kolay tedavi edilir? Tabii ki, tabii ki. Oradaki Hmm. blokaj olmuş, bloke edilmiş enerjiyi, ketilmiş enerjiyi eğer zamanında müdahale edilirse e, almak ve yok etmek daha kolay.
Anladım. bir kanser Peki, tedavisi 4. aşamaya geldiyse onu geri çevirmek hemen hemen imkansız. Sadece hmm, sadece kişinin dünyadaki kaldığı süre içerisinde ona daha az ağrı ve sancı olmasını yardımcı olabilirsiniz. Ya da gidene kadar daha mutlu, huzurlu olmasına yardımcı olabilirsiniz. Geri çevirmek hemen hemen imkansızdır. Çok zordur. 4. seviyeye geldiği zaman. Ama bunu siz e, bedende gördüğünüz zaman daha hastalık ortaya çıkmadan tüketilmiş enerji olarak gördüğünüz zaman e, bunu e, yok etmek çok çok daha kolaydır ve e, daha garantili bir tedavi sistemi diyeyim artık, yani anladım. daha daha garantili bir işlem yapabilirsiniz, evet. Hmm. Şimdi aslında ben bir şeye geçmek istiyorum. Bir tedavi bölümüne merak ettiğim şeyleri sormak istiyorum. Genelde bu hastalıklarla ilgili konuşulduğu zaman. Mesela e, siz nasıl tedavi yapıyorsunuz usta? Yani ne şekilde bana yardımınız dokunabilir hastalıklarda? Hem ruhsal hem fiziksel hastalıklarda nasıl tedavi yapıyorsunuz? Biz şimdi eğer hastalık bedene geçmemiş ise, aslına bakarsanız bizde sonuçta hemen hemen hepsi aynı. Sistem olarak aynı çalışıyoruz. Çünkü bizim için e, bir beden e, hastalıklı bir beden ya da hasta olmuş bir bölge, tüketilmiş, kullanılmış enerji. Biz bu enerjiyi o bölgeye giderek, tedavi ederek oradaki hastalığı, e, enerjiyi tekrar aktif ediyoruz. Öyle söyleyeyim. A- Maalesef bu bir sefere mahsus olmuyor. Oradaki kötü enerjiyi alıyoruz ve karşılığında yerine taze enerji yüklüyoruz. Öyle. Aşağı yukarı sistem Anladım. bu. E, Eğer hastalık henüz fiziksel bedene ulaşmamış ise, sadece ruhsal bedende ise, biz kişiye ilk zamanlar ellerimizi koyarak seans yapıyoruz. O bölgeyi temizliyoruz ve bunun dışında da kişiye telkinler vererek, kişiyle konuşarak, kişiyi yönlendirerek ona onun altyapısını değiştiriyoruz. Düşünce fikrini değiştiriyoruz. Oradaki o negatifliği yok etmeye çalışıyoruz gibi. Bu şekilde Anladım devam hocam. ediyoruz. Eğer fiziksel bedene ulaşmış ise de kişi yine aynı sistem. Kişiyle tekrar görüşüp konuyu farklı gözle görmesini, farklı şekilde düşünmesini sağlıyoruz ya da yardımcı oluyoruz olması için. Ve ondan sonra da günlük olarak ya da haftada 3 gün, 4 gün olmak şartıyla e, uzaktan ya da yanımıza gelebiliyorsa yanımıza gelerek, elimizi koyarak kişinin bedenine ilk önce şakralarını aktif ediyoruz. Şakralarında tıkanıklık varsa onları temizliyoruz. Kişinin ruhuyla görüşüyoruz. Nerede ne sıkıntı olduğunu bize anlatıyor. Neden olduğunu anlatıyor. Ruhu, çünkü her şeyi bilen o. Ondan sonra da kişinin dediğim gibi bulunduğu e, fiziksel bedende bulunan problemin olan yerini e, elimizi koyarak oradaki tüketilmiş enerjiyi çıkartıp taze enerjiyi, kullanılmamış sıfır enerjiyi yüklüyoruz. Bir nevi yükü değiştirmek gibi bir şey. Anladım. Peki ustam, o zaman siz tedavi ederken ben ne yapmalıyım? Yani meditasyon yapmam tedavimde olumlu etkiler mi? Yani mesela uzaktan olduğu zaman uzanmalı mıyım, oturmalı mıyım? Yani ne Şimdi yapmalıyım? biz genellikle kişiyi zaten seans boyunca direkt arıyoruz. Bu da yaklaşık bir yarım saat sürüyor. Hı, Eğer kişi çok çok yoğun ise e, bunu telefonsuz da yapıyoruz, ama ben dürüst söyleyeyim,
Kişi eğer zaten tedavi olmak istiyorsa o yarım saati kendisine ayırır kardeşim. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. O Anladım. kendisine o yarım saati ayırır. O yarım saatte de dünya batmaz yani. Ne kadar yoğun olursa olsun bu dünya batmaz. Evet, Sağlıktan ileri hiçbir şey yok. Ee, evet. Biz kişiyi direkt arıyoruz. Kişi karşı tarafta uzanıyor. Telefonu açık, bizim telefonumuz açık. Tabii biz bu süreçte konuşmuyoruz, bir sohbet etmiyoruz ama kişi bizi hissediyor. Okunduğumuzu onun bedenine fark etmez yani. Ben Almanya'dayım, o Türkiye'de herhangi bir yerde e, elimizi koyduğumuzu bedeninde hissediyor. Enerjinin aktığını hissediyor falan. Biz bu şekilde de kişiyi hastalığın durumuna göre belli bir zaman sürecinde tedavi ediyoruz. Bu şekilde yardım ediyoruz. Bu bize Anladım. destek olarak ne yapabilir? Biz her gün ona ya da dediğim gibi haftada 3 gün seans yapıyoruz. Diğer zamanlarda ya da o aynısı gün ileri saatlerinde kendisine bir meditasyona sokarsa, yine yarım saatlik bir meditasyona girerse, içine giderse, dışa değil de içe dönerse hem kendisini daha iyi bulur, hem daha sakinleşir, hem de bizim yaptığımız seanslara destek vermiş olur bize karşı. Bu da çok büyük bir artıdır. Onun için bir artıdır yani. Tabii ki bizim için de bir artı ama ona daha çok yardımcı olur. Anladım. Ustam. Son olarak tabii şimdi benim asal bedenlerimde iyileştirmeye başladığında uzaktan olsun ve yakından dokunarak bana şöyle sorular geldi. Yani benim her şeyimi görüyor musunuz? Yani beni değiştirir mi? Yani ben bundan dolayı korkmalı mıyım? Yani bu gibi sorular geldi şimdi aklıma. Biraz daha açar mısın soruyu bana? Yani bana baktığınız zaman bir hasta olarak benim her şeyimi görüyor musunuz? Yani e, beni mesela bu seanslar, bu tedavi değiştirir mi? Yani bunda korkmalı mıyım? Yani korkunun yeri var mı Korkacak, gibi. korkacak hiçbir şey yok. Biz kişinin karakterini ya da yapısını değiştirmeyiz. O bizi ilgilendirmiyor. İkinci bir konu, biz kişiyi e, evet istersek görürüz ama bu da onun özel hayatıdır, özellidir. Biz bakmayız, görmeyiz, görmek zorunda da değiliz. Bizi ilgilendiren kişinin enerji bedenidir. Anladım ustam. Yani şişmanlığı, zayıflığı, giyinik ya da çıplak oluşu bizi ilgilendirmez. Bizim onunla bir işimiz yok. Bize kişi gelmiştir, rica etmiştir. Benim böyle bir problemim var, bana yardımcı olabilir misiniz diye. Biz de elimizden geldiği kadar size ya da kişiye yardım etmişizdir. Ya da etmeye çalışırız. Yetkimiz doğrultusunda, bize verilen müsaade doğrultusunda kişiye yardım ederiz. Ama kişinin karakteri kişiye aittir. Tabii ki meditasyonlarda ya da bu seans süresinde, eğer bir 2-3 ay sürecek olursa bir seans süresinde, kişinin karakterinde bir değişiklik olmaya başlar. Ama bu pozitif yönde, negatif yönde değil. Değiliz. Tamam. Biz Anladım büyücü ustam. değiliz. Bizi Anladım. ilgilendirmiyor yani kişinin özeli. Eğer isterse, yardım Anladım. isterse o yönde, e, özeli konusunda yardım isterse, tabii ki elimizden geleni yaparız. Neden olmasın? Ama o kadar yani. Yoksa bizi ilgilendirmez. Bizim amacımız kişiye manevi destek verip o sıkıntılarından kurtarmak. Şahin ustam, çok teşekkür ediyorum söyleşi için. Birçok sorulara cevap buldum. Zamanını aldım. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Estağfurullah, estağfurullah kardeşim. Ben teşekkür ederim. Yine söylediğim gibi bir gün eğer içinizde bir soru olacak olursa, sizin merak ettiğiniz bir şey olursa e, lütfen kanal üzerinden bana ulaşın, yazın, mail atın ya da mesaj atın.
Biz de elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışalım. Çok Işık, teşekkürler. Çok sağ olun. ışıkta kalın, sağlıcakla kalın.